Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Bitlis'ten Muş'a gidiyorum. Yol kenarında otobüs bekliyorum. Otobüsü rezerve ettim. Yol güzergahından beni alacak ve bugün Muş'ta olacağım. Muş'u çok merak ediyorum. Ben genelde adını bilip ama o şehirde ne olduğunu bilmediğim yerleri çok merak ediyorum. Mesela Türkiye'de birçok şehir var. Adını biliyorum, tamam, ama şehirde ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü hiç reklamı olmamış. Yani tarihi bir şehir mi, doğasıyla ön planda bir şehir mi ya da kültürüyle ön planda bir şehir mi bilmiyorum. Muş da merak ettiğim şehirlerden bir tanesiydi. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüsüm gelsin, yola çıkacağım. Çok bekledim. Şimdi geldi. Şu hemen karşıda. Biraz geç kaldı ama yapacak bir şey yok. Evet, Muş'a gelmiş bulunuyorum. Şimdi Muşlu bir aileye misafir olacağım. Bana kahvaltı hazırladılar. Bakalım yöresel bir şeyler var mı? Daha sonrasında da birlikte Muş'u gezeceğiz. Bakalım Muş'ta neler var? Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tarif edeyim sana. Teşekkürler. Şöyle geçebilirsin. Evet. Ne kadar zahmet etmişsiniz. Ortalığı ne demek? Döktürmüşsün. Bu keşkek mi? Hmm. Onu Burada işte kahvaltıda mı yiyorsunuz? genelde kahvaltıda ya da öğünlerde Hmm. tercih ediliyor. Kahvaltıda yendiğini ilk defa görüyorum. Samsun'da da keşkek var. Öyle mi? Aha, Samsun'un da keşkeği meşhur. Bunu bayram sabahlarında yapıyorlar daha çok. Hmm. Aynen. En sevdiğim Türk yemeği. Keşkek. Gerisi de yöresel bir şey yok sanırım, değil mi? Normal Yok, bir Türkiye'de. keşkeği yapabildim ve ilk defa yaptım zaten bunu. Ya. Hiç yapmamıştım. Canım ya, İlk defa zahmet dün ettin. akşam yaptım. Sabahtan yapacaktım da biraz geç pişiyor. Hı hı. Buğday olduğu için. Evet. Ondan dolayı akşamdan yaptım. Sabah da ısıttım işte bırakmak için. Çok İnşallah zahmet beğenirsin. ettin. Beğeneceğime Afiyet eminim. olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Keşkeğin tadına bakalım. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Biz kahvaltımızı yapalım. Sonra Muş'u keşfetmeye başlayacağız. Bakalım Muş'ta neler var. Hiç bilmiyorum. Sadece türbeleri biliyorum. Neler var? Köprü var. Hı hı. Tarihi Mercimek Kale köprü. var. Muş Kalesi var. Kale var. Eski çarşı var yukarıda. Hı hı. Kanyon var bir tane. Hepsini gezebilirsek bugün gideriz. Süper. Aynen. Bir de burası çok kültürlü bir yer. Aynen. Geçiş noktası. Hı hı. Tarih boyunca böyle kültürlerin harmanlandığı bir yer. Keşkeği genelde bayram sabahlarında yapıyorlar. Az önce söylemiştim. Bir evde yapılır genelde. İşte tüm köylüler orada toplanır. Orada keşkek yenir. Sonra köy gezmesine çıkılır bayram kutlaması için. Sabah erkenden yapılıyor, hatta sabah namazıyla kalkılıp yapılıyor. Ben erken pişiremediğim için akşamdan yaptım. Sabah sadece ısıttım. Geç pişiyor diye. Öyle. Ama çok iyi olmuş. Aynen. Afiyet olsun. Teşekkür Sağ ol. ederim. Keşkek birçok bölgede var. Biz keşkek diyoruz. Siz halise mi diyorsunuz? Aynen. Araplar harisa diyor. İran'da da, adını şimdi hatırlamıyorum, İran'da da var. Yani birçok bölgede var. Hatta Umman'da bile var ama içindeki baharat farklı oluyor. Kuveyt'te de yemiştim. Tarçın tadını hatırlıyorum. Sonra İran'da sabahları yeniyor. Halim de adı. Şimdi aklıma geldi. Ve üzerine şeker döküp yiyorlar. Onlar da tatlı yiyor onu. İşte farklı oluyor kültürler. Evet. Ama yani bunun olması ilginç. İran'dakinde mesela tavuk yoktur. Etten yapılır. Arap bölgelerinde de öyleydi. Siz tavuk mu kullanıyorsunuz, et mi? İkisi de kullanılıyor. Bizde Samsun'da genelde tavuk kullanılıyor. Kırmızı etle de yapan var. Belki etle yapan vardır Aynen. ama ben hiç yemedim. Evet, şimdi Murat Köprüsü'ne gidiyoruz. Merkeze kaç kilometre uzaklıkta? 8 kilometre uzaklıkta yazıyor ama burada. 15 mi? 15 kilometre uzaklıktaymış.
Evet, Murat Köprüsü'ne geldik. Burası Murat Nehri. İpek yolu yol güzergahında olan bir köprü. Selçuklu zamanında yapıldığı iddia ediliyor. Bu bilgi kesin mi? Bu bilginin kesin olmadığını okudum ama. Hı hı. Tamam. Kalma köprü. Tamam. Şurada Alparslan heykeli var. Bu arada Malazgirt Muş'un bir ilçesi. Yani Selçukluların Anadolu'ya ayak basmaları değil aslında ama savaş olarak, yani resmi olarak girişleri mi diyeyim, öyle diyeyim. Aynen, ama daha öncesinde Türk gruplarının geldiği söyleniyor. Hı hı. Ama kalıcı olarak. Kalıcı olarak artık ciddi topluluk halinde Malazgirt Savaşı'yla başlıyor aslında. Malazgirt Muş'un bir ilçesi. Şurada Alparslan heykeli var. Şuraya yurtlar yapmışlar ve Türk devletlerinin bayrakları var. Eski Türk devletlerinin. Şu an açık değil herhalde. Zaten kapalı da sadece gezelim etrafını. Olur, gezeriz. Bir köprüye bakalım. Tamam, olur. Bir ara bu köprü yıkılmış, sonra restore edilmiş. Zaten bakın belli oluyor. Bu köprüyle alakalı birçok efsane var. Bunlardan bir tanesi de buradan işte gelin geçerken köprüye bakmadan geçmiş. Köprüye bakmadığı için o gelin uğursuz sayılmış. Ve ondan sonra bu köprüden geçen gelinlerin hepsi köprüye bakıp selam vermesi gelenek haline gelmiş. Birçok aşk hikayesi var. Daha farklı, işte bu köprüye gelip yola çıkanlar dilek diliyormuş. Dediğim gibi burası ticaret noktası. İpek yolu yol güzergahında. Böyle yerlerde genelde çok fazla efsaneler oluyor. Ben birkaç tanesini söyledim. Köprünün şurasında tarihi bilgi var. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiş. 12 adet sivri kemeri olan köprünün genişliği 5 metre, boyu 190 metre. 2002-2009 arasında da onarılmış. Köprünün çevresinde böyle oturma yerleri var. İnsanlar bir şeyler yiyip içebiliyor. Sultan Alparslan Parkı var şurada. Şurada vagondan bir kafe yapmışlar. Şu an öğle saatleri biraz daha sakin ama akşamüstü buralarda kalabalık oluyormuş. 1071 Express kafe restoran. Malazgirt Savaşı tarihi. Böyle bir kafe. Şuradaki çadırlara bir bakalım. Buna benzer bir yer Van'da da vardı. Kırgız köyüne yakın yerde. Yağmur falan yağıyor ya, böyle naylon geçirmişler. Bakayım şurası açık mı? Sultan Alparslan Otağı. Şimdi Çatbaşı köyüne gidiyoruz. Yola çıktık. Orada bir tane türbe var. Orayı ziyaret edeceğiz. Evet. Türbe hemen şu taraftaydı. Buraya. Var herhalde. Buraya yeni bir cami yapıyorlar. Ne kadar çocuk var. Aynen. İnşaat abi oraya gelmişler. Şurada. Mollaoğlu yazıyor. Diğerinde de yazıyor. Kuşlarda mesela kuşlar buraya bakıyor. Burada yatan zatın
Kabri bu. 5 metreymiş. Biraz hızlı olanlar bu türbeye gelip burada şifa diliyorlar. Hatta burada uyuyup şifalanacağına inanan insanlar da var. Burada yatan kişi tam olarak kim olduğu bilinmemekle birlikte rivayetlere göre Haçlılar ile savaşta İslam ordusunda sancak taşıyan kişinin olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru ama bilmiyoruz. Bilenler de yazar inşallah. Hatta bakın şurada yastık var. Burada yatıyorlar şifalanmak için. Şurada da bir yastık var. Bakın şuraya yatıyorlar. Türbenin girişinde de kabirler var. Hemen buraya şu an bir cami yapıyorlar. Merkeze tekrar geldik. İmam Şamil Camii ve Külliyesi yeni yapılmış. İçeriye bakalım. Teşekkürler. Üst kata çıkalım. Buradan göstereyim size. Burada çekim var. Evet. Çekim olacak. Şimdi çarşı tarafında tarihi bir cami var. Onu ziyarete geldik. Hacı Şeref Camii. İçerisine bakalım. Cami Selçuklu Camisi olarak biliniyor ama Moğollar döneminde yapıldığına dair de bir iddia var. Camideki şu yapı dikkat çekiyor. Uzunlamasına cami. Yani İslam'da ön safta namaz kılmanın sevabının çok olduğu inanışından dolayı böyle yapıldığını düşünüyorum. 2 tane mihrabı var. Hemen burada da var. Hemen şehitlik var, ona da bakalım. Başları kesik şehit kardeşler. Şimdi internetten baktım hikayesi ne diye. Savaş döneminde başları kesildiği halde başlarını koltuklarının altına alıp savaşmaya devam etmişler diye bir efsanesi var. Buna benzer bir efsane de Bitlis'te bir zatın hikayesiydi. Benzer efsaneler olabiliyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama böyle efsaneler var. Bu çarşının adı ne şimdi? Eski çarşı. Eski çarşı diye geç. Muş bağlarından toplanmış armut, elma, erik, şeftali, üzüm de var. Meşhurmuş üzüm. Şurada Yıldız Han var. Bu hanın ilk Selçuklu döneminde yapıldı. Sonra da Osmanlı döneminde de devam ettirildiği bilgisine ulaştık. Şu an çekim falan yapıyorlar. İçerisi de böyle. Güzelmiş. Burada düğün çekimleri falan yapıyorlar. Şöyle her odasının dizaynı farklı. Burası da böyle. Bakın şu arkadaki evler Toki evleri. Önceden oralar Ermeni mahallesiymiş. Ermenilerin yaşam alanıymış. Artık onlar olmayınca oralar yıkılıyor. Sonra Toki falan yapılıyor. Bir tane de şimdi Pataş'ın akrabası. Kars'ta var. Bir tane de bilmem nerede var. Az önce karşılaştık. İlk defa birisi benim tam olarak nereli olduğumu tahmin edebildi. Sen ama nerede? Gerçi Gürcüleri de benziyorsun ama onlar da size yakın. Samsun'da da çok Gürcü var. Biz değiliz ama belki genlerde olabilir, o ayrı bir konu. Böyle normalde beni Türk de sanmıyorlar. İranlı falan sanıyorlar genelde. Benim de eşimi yıllarca Almanya'da hep İranlı diye tanıdılar. Ya Hep İranlı diye. İranlı mı eşiniz yok diyordum. Türk ama Türkiye benzemiyor diyorlardı. Yani veya Hindistanlı zannediyorlardı. kara kaş kara göz mü? Esmer, çok esmer. Onun için öyle zannediyorlardı. Ama seni tahmin etmişim, doğruymuş yani. Evet. İlk defa birisi direkt Samsun'da olduğumu Sen nereden peki onunla
onu takip etmeye başladın? Ne ilgilendirdi ki seni Bir kızım? tane videosu vardı. Umman'a gitmişti. He. Oradan dolayı ben de artık bir He. ilgilendim. Benim ilahiyat mezunuyum ya. He. Derslerim hani biraz o yöreyle ilgili olduğu için. Ben de o tarafı gezdim. Arap Emirliklerini, Umman'ı, Katar'ı, nereler vardı? Kuveyt var. Kuveyt. Yani çok orada gezdim. Bir gemi turu yaptık biz. Orada bayağı bir girdim çıktım yani ama çok sıcaktı bana. Hangi mevsimde gittiniz? Vallahi herhalde Haziran mıydı neydi? O sıcak mevsimde gittiniz. Evet. Ben Haziran'da. kışın gittim yine sıcaktı. Evet doğrusu. 70 yıl, 75 yıl önce develer gelmiş buraya. Bu hanın içerisinde develerle yük getirilmişler. İnsanlar develeri burada boşaltırmış. Açık burada konaklarmış. Ondan sonra geri dönermişler. Ama biz onları hatırlamıyoruz tabii. Anlatılanları anlatıyoruz. Çok da fazla bilgi veremem yani. Fakat bu han çok eski bir han. Yanındaki kebapçı 70-75 yıllık bir kebapçı. Tarihi yerler var ama dediğim gibi biz de buradan biraz erken çıktığımız için bilgimiz artık bizim de önceden deseydin çok iyi güzel arkadaş toplardık. Onları çağırırdık. Sana gerekli bilgileri verirlerdi. Böyle acele olunca tabii. Bu işe bilmez. Bu çok genç daha. Benim hanım Hanefi. Evet. Baylar nerede Hanefi olmuş bilmiyorum ama onlar Hanefi. Bunlar zaten Biz Yavuz'dur. Şafiiyiz. Ha sen Şafii'sin. Vallahi benden vazgeçer, mezhebinden vazgeçmez yani. Bir de ileleri var Yok. ha. Anam evlenince hemen Hanefi. Çünkü ben biliyorum benim amcamın eşi de Şafii'ydi. Biz çocuktuk, elini öptürmezdi bize. Ya biz çocuğuz, ne günah olacak yani, öptürmezdi. Aslında Peygamberimizin döneminde sallallahu aleyhi ve sellem mezhepler yoktu. Sonradan Ondan sonra mezhepler oluştu. Herkes bir mezhebin tarafında. Yani daha doğrusu babadan oğula geçme bir şey. Yani babamız Şafii diye biz de Şafii olarak ibadetlerimizi yerine getirdik. Vallahi şimdi sizler bizim yavrularımız, kızlarımızsınız. Ha bundan sonra bir şey daha diyeceğim. Alıyor musun? Alıyorum. Eyvah eyvah. Kızlar biraz gülün kızlar ya, böyle surat asmayın ya. Şimdi biz de bayan olduk yani. Şimdi bu yaştan sonra biz de bayanların safındayız. Hem de hemen böyle güzel poz Bir şey veriyor değil. ha. Hemen güzel poz veriyor ha. Yengeye mengeye gönderirse bari görsün yeğeni böyle güzel diye. Muş'la ilgili Yeğenim ne bizimle de öğrenmek ilgileniyor musun? istemiştiniz? Şimdi burada çok bilinen bir türkü var. Burası Muş'tur, Evet. yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep nedendir? Ha, onu Hikayesi nedir? hikayesini almak istiyorsun. Şimdi anacığım, önce şunu diyeyim. Bu türküyü Atatürk, o sanatçı neydi adı? Ceyhan Sener mi? Değil. Safiye Ayla'dan burası Muş'tur diye dinlemiş. Benim dedemin 11 kardeşi varmış. Bunlardan Beşir ile Nezir ikisi Kars'a gitmiş. Kars Sarıkamış'ta donarak ölmüşler, şehit olmuşlar. Dedemin Yavrum, 4 bakar tane mısın? kardeşini Yemen'e Ne götürmüşler. içiyor? Abi açık bir çay olursa. Açık çay ver yavrum. Bir çay da ben içerim. Yemen'e götürmüşler. Onlar Yemen'den geri gelmemiş. Onun gibi buradan çoklarını götürmüşler. Bu Türkiye'ye mal olan bir ezgidir, bir türküdür. Ha Erzurum'un da var, Elazığ'ın da var. Al yeşil bayrağı gelin mi sandın? Mesela Elazığ'da, Harput'ta söylenen türküdür. Her yerin bir Muş türküsü vardır. Fakat redif kelimesini şimdi onu Huş türküsü diye bir iki sanatçı biraz da siyasi bakarak o türküyü Huş türküsü diye adlandırdılar. Gerçekte öyle değil. Anadolu'dan öyle olmuş ki dedem ailenin en küçük çocuğu 7-8 yaşında bir tek o kalmış. Hepsi gitmiş.
Yemen'e gitmiş, Batı'ya gitmiş. Çanakkale Savaşı'nda kaybetmişiz. Bu türkü havada bulut yok, bu ne dumandır. Mehlede ölüm yok, bu ne şivandır. Öz Muş'un şivesiyle, Muş'un halkı geneli yani köyleri de şimdi hani Kürdüm diye geçenler dahi Türkmendir. Bizim aslımız Musul Kerkük'ten gelmiş. Ya. Yani aslen Musul Bilal Kerkük. aynı zamanda öğretmen olarak emekli oldu. Musul Kerküklüyüz biz. 1618'de gelmişler. O Türkiye'ye gelelim. Türküde havada bulut yok, bu ne dumandır. Mehlede ölüm yok, bu ne şivandır. Ano Yemen'dir, gülü çimendir. Giden gelmiyor, acep nedendir. Muşa, Sesiniz güzel mi? Söyleseniz bize bu türküyü. hanım kızım sesim çok güzeldi. Sahnede de Tamam okurdum. canım, sana da sahnede oku demiyoruz ki. Çalar Güzel okurdum. kızım alacak sesini. Şunu diyecektim. Sigara nefesin bir kıta dahi deseniz bitiremeyecek. Bir hafif bir başla. Yaşta 70 olunca 70 küsür ancak böyle olacak. Yani Yani okuyamıyorum. sesin güzelliğini de hem araya soktun. Yok yok Allah için Sesin güzelliğini de araya soktun. Allah için ben burada öğretmenim. Köyden Vali Bey getirtir o gecelerde özel fiyesli gecelerde okurdum. Çalar okurdum. Ama şimdi maalesef bir şarkının bir parçasını dahi bitiremiyorum ki bilirler. Sesi güzel birini istiyorsan Baba. sana getirtirim. Kim? Ya ama sesi güzel. Sesinden başka bir şey dinleme çünkü kafadan yarı şeydir o. Olur, dinleriz. He. Bak sesi çok güzel. Ailece sesleri güzel. Abisi televizyonda programa çıkıyor. Radyo Mazet sanatçısı. Radyo sanatçısı buraya sık gelirdi. Buradan ezgileri toplar götürür. Ya Kars türküsü, Ya baba Ya. hoş geldin. Sağ ol. Aleykümselam. Elazığ Hoş türküsü. geldiniz. Bunlar benim yeğenlerim. Bunlar da gelmişler. Bu misafirimiz Muş hakkında biraz bilgi edinmeye. Muş'un tarihi. Doğru adres. Ya doğru adres de İşte o da ben de hepsini, seni hepsi, o da dedi daha ki doğru bende bir adres şey yok, olarak daha doğru adresi şey budur yaptım. dedi. Tamam mı? Bu usta dedi yazı yazan, kitap yazan, eli kalem tutan o var. Çok var. Bana hiçbir Ne? şey sormayın dedim, ben 60 yıldır yurt dışındayım. Ben geliyorum bir hafta burada yiyorum gidiyorum Abi dedim. sizi tanımak istiyorum. Ben Karasulardanım. Öyle mi? Nabi Karasu. Cihat Başım Karasu'yu tanır mıydın? İyi biliyorum. Onun ben küçüğüyüm. Öyle mi? İki küçüğüyüm evet. Abi ben seni iyi duydum. Sanat okulunda Kaç senede beraberdik. sen şu Ben- anda- Onlar benden bir sınıf, Liseyi iki bitirdim. sınıf Lise kaç öndeydi. yılında bitirilir? 17-18. Ben sakal Çıktım bırakınca buradan, daha yaşlandım. Onlar genç kaldı. Ya işte öyle la o. Demek sen kaç doğumlusun bahset. Şimdi benim Muş lehçesi, Muş şivesi dikkatimi çekti. Türkçe konuşurken Azerice'ye yakın konuşuyorsunuz. Yani aslında onlar bize yakın konuşuyor. Öyle başlayalım. Evet, Azeri lehçesiyle bizim Muş ağzı çok yakın. Biraz sohbet edebilir misiniz kendi aranızda? Arkadaşlar da o lehçeyi anlasın. Sen ne yaparsın? Niye sen kenarda duruyorsun? Senin kadar Muş lehçesini güzel konuşan biri yok. Bende Almanca, Türkçe hepsi karışmış birbirine çıkıyor. Ama gerçek lehçeyi konuşan bir süpülaledir burada. Doğrudur. Sen tilkilerle konuşuyorsun, sen sincaplarla konuşuyorsun, tavuklarla konuşuyorsun. Doğru. Bende bir şey yok. Doğru. Sen Yani- bak, tabii gerçek lehçeyi konuşan sensin. Cihat Karasu gittiği yerine süpülale Allah kaldı. rahmet etsin. Gerçekten konuya hakim olan, Muş'un bütün kültürüne hakim olan bir abimizdi. Evet. Mekanı cennet Amin. olsun. Çok yakın bağımız vardı. Gerek hani Avda, gerek şehir merkezinde sürekli beraberdik. Çok güzel Muş'un şivesini de konuşurduk, Türkçeyi de çok güzel konuşurduk. Siz bunu
Muş ağzıyla anlatın. Çevirmeden babam. Benimle telefonda konuştum. Şimdi öyle deyince o olmuyor. Mesela ne yapıyorsun, ne yaptın, ne? Mesela abi ben onu söylerken aslında size normal Osmanlı Türkçesini çevirmeden biz Muş şivesiyle anlatalım. Muhtemelen sizin takipçileriniz de bizi aşağı yukarı anlarlar diye tahmin ediyorum. Şener Şen abi sene kaçta burada öğretmenlik yapmıştı mesela? Tarihi hatırlıyor musun? 1900 Yani sanat hayatına 75'lerde. başlamadan önce Heh. evet. Şener Şen Muş'ta öğretmenlik yaptı. Abi Muş ağzını kaptı. Hatta bunu bir demecinde söylemişti. Ben demişti Muş'ta öğretmenlik yaptığım tarihlerden sonra tiyatro ve sinema hayatına atıldım demişti. Ve onu Türkiye'de sinema sektöründe çok harika bir oyuncu haline getiren Muş ağzıdır aslında. Şener Şen Muş memleketine bir vefa borcu olduğunu cümle olarak söylemese de öyle bir borcu olduğunu biz biliyoruz. Ve kendisini çok seviyoruz ayrıca. Buradan almıştı o şiveyi ve popülerliği Muş'tan buradan aldı. aldı. Evet. Yani Muş'un kendisine özgü men, özüm, yine, yagine, gitgine gibi ekler de ilave edilirdi. Şimdi genelde Muşlular da kitap alfabesi kullanmaya başladık. Doğru. Artık biz de biraz sosyete olduk. Kendi aramızda Doğru. belki bir an o cümleleri kullanıyoruz ama yavaş yavaş kaybettik. Ben hatta biraz konuşmuştunuz farkına varmadan da. Evet. Kerküklülerin konuşmasına da çok benziyordu. Dediniz ya, Evet. Kerkük Evet. bağlantımız da var. Zaten kökenimiz orası. Bizim kökenimiz 1618'de Musul Kerkük'ten gelmişler. Burada yayılmışlar. Köylerde kalanlar olmuş, şehirde kalanlar olmuş. Savaşta Yemen Savaşı'na gidenler olmuş. Geri gelmediler. Kars'taki o 900'lü yılların başındaki sürgün olaylarında, Rus Ondan- işgalinde. Evet. Evet, doğru. yani yerli halkı zaman zaman başka yerlere kaybolmuş, gitmişler yani. Onlardan şimdi geriye çok az kimseler kaldı yani. Doğru. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bile işte ağladığı daha doğrusu Safiye Ayla'ya okuttuğu, Safiye Ayla fiziki olarak çok Onun böyle hakkında bilgi almak istiyorum. Hemen- Muş türküsünün mazisi ne? hemen Geçmişi ne? söyleyeyim onu. Gel. Safiye Ayla'ya o türküleri okudu. Ya, Mesela hoş hoş geldin. geldin. Gel. 8 sene gol attı Şırnak'a geldiniz. Terbiyesizler. Boşa gittik ne var ya? 8 gol atılır mı ya? İnsan utanır ya. Muş türkümüzün de hikayesi yok. Ne Öyle. zaman? Şimdi bugün daha düşün. Ee, Öyle mi? Ta 900 Muş yılların Yaman da başında vardı. şimdi Maç. burası Huştur muhabbetleri çok çıkıyor. Sizin aracılığınızla aslında orasının Huş olmadığını, burasının Muş olduğunu, tam da o yolu yokuştur eski yerleşim merkezinden sesleniyoruz. Burası Muş'tur. Daha eskisinden de gelebiliriz ama Muş türküsünü devam ettirip öyle gidelim istiyorum. Burası Muş'tur türküsü TRT kayıtlarında 341 numaralı kayıttadır. Ve bu türkü orada Duriye Keskin denen rahmetli yerel bir sanatçımız tarafından kayda alınmıştır. Duriye Keskin'den Nurettin Sarı Sözen kayda almıştır. Ve 10 kıtalık bir eserimizdir burası Muş türkümüz. Tabii Muş çok kıymetli bir şehirdir. Bir de 1071'e falan dönünce Anadolu'nun kapılarının açıldığı bir özel bir şehirdesiniz. Misafirimizsiniz, hoş geldiniz. Herkes önce Muşludur. 80 vilayet önce Muşludur. Daha sonra işte Samsunlu sizin gibi, Trabzonlu, Artvinli, Şırnaklı, bilmem Diyarbakırlı oluyor. Kapıları biz açtık ve hala bekliyoruz ya. Dolayısıyla giriş kapınızdır burası. Kendi eviniz gibi rahat edin diye söylüyorum onu da. Rica ediyorum. Dolayısıyla Muş birçok ırkın bir arada kardeşçe yaşadığı 1071'den bu yana işte Türküyle, Kürdüyle, Terekemesiyle, Muhacirıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, değil mi abi? Arabıyla. Evet, hepsi de var. Birçok ırkın hala birlikte yaşadığı, barış içinde yaşadığı, birçok kültürün
bir arada yaşadığı, biraz aslında belki kısmen ihmal edilmiş ama hala ayakta dimdik duran özel bir şehirdir Muş. Bir de lojistik merkezi gibi bir merkezdir. Niye öyle dedim? Çünkü Diyarbakır'a, Van'a, Elazığ'a, Malatya'ya, işte Erzurum'a, birçok noktanın tam ortasında olan bir şehirdir. İşte havaalanımız var, devlet demiryolları, demiryolları hattımız var, müthiş karayollarımız var ve gezilip görülmesi gereken tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla birçok ortamı alabileceğimiz ve ciddi güzel zamanlar geçirebileceğimiz bir şehirdir. Ne kadar gezdirdiler sizi bilmiyorum ama Gezdik, güzel gezdik. sevdiniz mi? Sevdim. Eyvallah. Havada bulut yok, bu ne dumandır, mehlede ölüm yok. Bu ne şivandır, şu Yemen elleri, ne de yamandır, anu Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir? Abi Muş'un maçından gelmiş, o yüzden sesi biraz gidiyormuş. Ama bize yine şarkının devamını söyleyecek. Vallahi Muş sporumuz bugün Türkiye Kupası'nın ilk turunda Şırnakspor'u yenerek, Bal Ligi'nden gelen Şırnakspor'u 8-0 yenerek tur atladı. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda da tur atlarız. Mutlu sona ulaşırız. Ama ne var ki elimizden tutanımız yok. İkinci lige tüm Muşluların gayretiyle çıktık. Desteğiyle çıktık. Başta başkanımız olmak üzere sivil toplum örgütleriyle beraber Muş sporumuzu ikinci lige çıkardık. İnşallah bundan sonra siyasilerimiz, belediye başkanlarımız, diğer sivil toplum örgütleri destek olarak olurlarsa birinci ligede inşallah Süper Lig'de çıkabiliriz. Öyle bir kapasitemiz var, öyle bir hevesimiz var, öyle bir zevkimiz var ama her yerde maalesef artık bize destek olmaları lazım. Futbol her şeyden öncedir. Önce ahlak gelir, sonra futbol. Bütün Muş ayaklarımızın altında. Hilalelerin bağının civarı. Hilale. İlk defa Muş'a geldim ben. İlk defa Muş'a geldik. İşte bak kale bağlarıdır burada. Gördüğünüz gibi Muş Ovası. Garip Aşıklar Ovası. Diğer manilerimiz de çok var Muş Ovası ile ilgili. İnşallah bir gün oturup bunları beraber anlatırız. İnşallah. İşte buyurun armutlarımız. Biz bunlara güz armudu deriz. Bunlar daha olgunlaşmamış. Böyle bir 10 gün sonra tamamen olgunlaşır. Bunlar da tamun dediğimiz erikler. Siz ne diyorsunuz bunlara? Bunların ismi tamun. Biz karaca erik deriz. Bu erik, normal erik. Biz bunlara sadece tamun deriz. Tamam. Bunlara da karçın Karaca deriz. erik diyoruz. Samsun. Bu da karçındır. Karçın ne? Armut. Armudun bir küçüğü karçın. Evet. Karçın. Geliyorum. Evet. Abinin bağ evine geldik. O ne?
Buna biz tamum diyoruz. Siz ne diyorsunuz bak? Çok güzeldir. Bir bak. Erik. Oo. Bak bu. Karaca erik diyoruz. Buna. Hı hı. Biz altamun deriz. Yo bu o değil. O aşı, o farklı. O başka bir şey. Bunun bir tadına bak. Ondan da var orada mördün ereği var. Bir erik türü de. Biz altamun deriz buna. Muşlular buna al tamum der. Güzelmiş tadı. Ödüm korktu. Ama nasıl kızım dedim vallahi bir alacaklı geldi. Bütün muş bu kadar mı? Şurası bizim bildiğimiz Muş Ovası meşhur. Şuradan ta şu tepenin ardından başlıyor. O karşı dağların dibi böyle Tatvan Bitlis yolu şu taraf. Sağ taraf. Malazgirt'te ta öyle ileriye bir şey gidiyorsun. O taraf da Bitlis. Tatvan Bitlis Van'a doğru, Hakkari'ye doğru gidiyor. Bildiğin Hakimtepe burası. Burası Muş'un meşhur Kurtik Dağı, Kale Bağları. Kale Bağları'nın da en büyük zirvesi, en yüksek tepesindesiniz şu an. Ben buraya geldiğimde bu gördüğünüz ağaçlar yoktu. Bu evler de yoktu. Ben geldikten sonra çobanların ayağı kesildi. Çobanlar gelmeyince gördüğünüz ağaçlar ormana döndü. Karşı taraf da öyleydi. 2002'de 22-23 yıl önceydi geldiğimde. Biraz zordu. Yolumuz da böyle değildi. Çok zahmetli bir yoldu. Biz geldikten sonra işte malzeme getirdik, taş getirdik, kum, evimizi yaptık, inşa ettik. Ardından bağ bahçemizi. Şimdi burada 100 tane ceviz ağacı, 100-150 tane elma ve elma çeşitleri, erik, armut, muşmula, onu da geçen sene getirdim ektim. Hani olur mu diye pek inanmıyordum ama oldu. Ondan sonra üzüm teyeklerimiz alt kısımda var. Maalesef üzümlerimizin zamanı da geçti. Yani kullanıp bitti. Çok fazla değil ama yani satmak amaçlı değil. Eve, aileye ancak. Ondan sonra onun dışında başka bir şey yok. Yani burayı ticari olarak değil. Ha kiraz ağaçlarımızdan sattım. Bir 400-500 kilo kiraz sattık. Kirazımız kaliteli. Daks kirazı her yerde meşhur, kıymetli olur. Kirazlarımızdan sattık. Starkin elmalarımız var. Onlar da inşallah yakında yetişir. Onları da satarız. İnşallah. Burada içeride bir ısıtacağım. Yakni dediğimiz türlü var. Ben şey değilim. Şu an meyve yedim ya açlık hissetmiyorum. Ha, o da bir yana paça var bak. Ben Pişman olursun. Sağ olun valla. Ben şey değilim. O kadar yemekle benim aram yok. Arkadaşım daha çok düşünüyordu da Ben de aslında açlığım o kadar yok. kimi günler gün boyu bir kahvaltı yapmışım. Gün boyu çalışır eder koşarım aşağı yukarıya. Akşam yatağa girerim. Ya ben bir şey yedim. Saat 10-11. Ya ben bir şey yemedim bugün. Ne kalkarım? Ya yumurta. Gece. Ha valla. Yemek yemeyi unutuyormuş. Ya da bir şeyler. Yani ben Aşktandır burada adam unutuyor. hiç aklıma gelmez yemek. Hani dedin ya yemeğe çok şey değilim. O bende. Nabi 80 kilodur maşallah. Abi sen ne düşünüyorsun 60 bu kilo. duruma? Vallahi ben karnımı doyuruyorum kızım. Meyveyi beleş bulunca götürüyorum ben. Siz ne anlatırsanız anlatın. Misafirperver Muşlular. Evet kızım evet. Muş'un etrafında atlı gezerim. Muş'un etrafında anam atlı gezerim. Elbisem pislenmiş yaslı gezerim. Elbisem kirlenmiş paslı gezerim. Vatan elden gitmiş
yaslı gezerim. Vatan elden gitmiş anam, yaslı gezerim. Ağlanam ağla, bak neler oldu. Sahipsiz muşuma düşmanlar doldu. Ağlanam ağla, bak neler oldu. Sahipsiz terk eden hainler oldu. Evet, evet. Hatta Muş büyüktür denilmez, dibi mermer denilmez. Muş'un güzel kızları hiçbir yerde görülmez. Ha. Bunlar da bizim namelerimizdir yani. Değil mi? Defe vuram zimlesin, aşık olan dinlesin, sevdiğini almayan hiç evlendim demesin. Yani aşk evliliğini tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Artık sizin oralarda da mı var? Bu çoğu yörelerde vardır. Eşleri güzelse şayet, sever elmişler. Eşleri güzelse şunu derler. Eğer senin karın güzelse ne işin var düğün evinde? Düğün senin evinde. Gir oyna, çık oyna. Eğer senin karın çirkinse ne gerek var şivan evinde? Ne işin var taziye evinde? Şivan senin evinde, Anam şivan ağlamış senin ya. evinde. Yani burada Kadın kadının çirkinse de. güzelliğini anlatmak istiyor. Sizde yani güzellik önemli o Tabii zaman. tabii güzellik önemli. Şimdi Güzellik derken yani ruh, ahlak güzelliği. ahlak güzelliği. ruh güzelliği Fiziksel sadece güzellik de sima olsun. değil. Simadaki güzellik geçicidir yani. Evet. Ben eskiden o kadar yakışıklıydım ki saçlarım da vardı. Ama şimdi Ah, onlar ufak ufak gitti, yerine kimi çizgiler geldi. Aynen. Yani güzellik ruhtaki güzellik anlamında. Evet, şimdi tarihi bir kebapçıya geldik. Evet, şimdi tadına bakacağım. Güzel görünüyor. Evet, tadına bakalım. Kebabı gerçekten çok iyi. Ben normalde pek böyle et sevmem. Ama çok iyi. Evet, Muş gezimde böyle oldu. Anlık oldu ama çok güzel bir program çıktı. Yani sağ olsun Fatoş ve eşi beni sabah gezdirdiler. Sonra Fatoş dayısını gördü. Normalde dayısı Avrupa'da yaşıyormuş. Sonra arada buraya geliyormuş. Tabii şu an Türkiye taşımış ama burada yaşamıyormuş. Sonra gitti ona selam verdi. O yanımıza geldi. O bütün Muş'u topladı. Herkes geldi. Sonra Muş'un kültürünü tanıttık size. Bu şekilde. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.